düşünürken aslında yani şu anda çok farklı alanda sosyal etki konuşmaya düşünüyoruz. Yani eskiden sadece birazcık sivil toplum alanında konuşuluyordu. Şu anda bence çok güzel bir trendi izleyebiliyoruz. Bu sosyal etki özel sektörde daha çok konuşulmaya ve düşünülmeye başlıyor. Ve şimdi başlarken aslında çok kısa bir sunum paylaşacağım. Bu sunumda hem biraz sosyal etki yönetimi nedir, hem birazcık konuklarımızı tanıtmak için kullanacağım. Paylaştım. İsmim Agata Furtuna ve Koç Üniversitesi'nin Sosyal Etki Forum'da proje ve eğitim sorumlusu olarak çalışıyorum. Aslında KUSİF'in ana kurma amacı sosyal etkilerini artırmak. Koç Üniversitesi'nin oldukça önemli bir yatırım oluyor. Yani biraz hem üniversitenin topluluğu etki odaklı konularına dahil etmesi ve ilginin artması, hem çok farklı çalışmaları sayesinde eğitim, danışmanlık, kaynak üretme, bu sosyal etki konusu ve özellikle sosyal etki yönetimi konusu ile ilgili farkındalık ve uygulamaları arttırmaya çalışıyoruz. Sosyal etki nedir? Yani aslında çok konuşuluyor. Sosyal etki yatırımı, farklı alanlarda sosyal etki ölçümlemesi, yani ne yaratıyoruz, görmemiz lazım diyoruz ama şurada deneyimlerimizden şunu görüyoruz. Sosyal etki tam nedir? Bu kavramın çok net olmadığını görüyoruz. Farklı yani karışıklıklar yaratıyor. Ve aslında KUSİF'in kullandığını bir tanım sizinle paylaşmak istiyorum. En basit bir şekilde bir sosyal etki yapılan bir aktivitenin sonucu ortaya çıkan bir değişim. Yani farklı grup üzerinde farklı paydaşlar, farklı topluluklar, toplum seviyende de yaratılacak bir değişimler. Ve anlatırken sosyal etki özelliklerinden de bahsediyoruz. Yani biz genelde sosyal etki dediğimiz pozitif sosyal etkiden bahsediyoruz. Yani özellikle sivil toplum alanında niyetimiz pozitif sosyal etki yaratmak. Fakat çalışırken, faaliyetleri hayata geçirirken planlamadığımız bir şekilde negatif etkilerimizi de yaratabiliyoruz. O yüzden aslında bu etkileri hem pozitif olabileceğini hem negatif olabileceğini planlayarak veya planlamadan yaratabileceğimizi, kısa veya uzun vadede kendini gösterebilecekleri ve doğrudan veya dolaylı yapabileceğimiz düşünmemiz lazım. Yani birazcık böyle çok kısa bir çerçeve çizerken aslında bu özelliklerden herhangi bir faaliyetin sonucu ortaya çıkan değişimleri düşündüğümüz, etkileri düşündüğümüz zaman bu özellikleri düşünmekte fayda var. Ve aslında bu sosyal etki ölçmek, yönetmek, zirveye taşınmak nedir? Sizinle çok kısa paylaşmak istiyorum. Aslında bu sosyal etki ölçümlemesi yarattığımız değişimlerin, yarattığımız etkilerin ne ölçüde, kimin üzerinde, buna ilgili veri toplamak anlamına geliyor. Ama aslında kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için bu etki yaratmaya yönlendirdiğimiz kaynakları en etkili bir şekilde kullanmak için etkimizi yönetmek lazım. Yani bu sosyal etki ölçümleme esnasında topladığımız verileri bir karar verme sürecinde kullanmamız lazım. Yani o yaptığımız çalışmaların iyileştirme, değiştirme, farklı paydaşlara yönlendirme kararlar olabilir. Ya da tamamen yani belli bir yatırımları eğer sosyal etki yaratmıyorsa durdurma kararı da olabilir. Ve bunu ne için yapıyoruz? Aslında yani her zaman da yani onu da hepimiz farkındayız. Yani birçok sosyal soru, şu anda bugünlerde yaşadığımız sosyal sorunlar çok büyük. Yani bu eşitsizlikten başlayarak çevrede düşürerek yani şu anda karşımızda olan çok büyük sorunlar var ve bu sorunları çözebilecek kaynaklarımız tabii çok sınırlı. O yüzden aslında bu zirveye taşınmak mümkünse elimizde olan kaynaklarla en fazla etki yaratmak etrafında yaratılan bir düşünce. Ve bu yolculukta aslında belli bir sorulara cevap vermemiz lazım. Yani burada bu soruları çok detaylı anlatmayacağım. Sadece sizinle paylaşmak istedim. Yani eğer ilginiz çekerse yani KUSİF'in web sayfasına davet edeceğim. Orada daha fazla kaynak bulabilirsiniz.
Ve aslında bugün bu oturumda sosyal etki yöneten kurumların deneyimleri dinleyeceğiz. Bu etki odaklı olan kurumların özellikleri genelde bir etki stratejisi olması, bir sürdürülebilir konularına bir gündeme taşıması daha kolay oluyor. Bir kaynak yaratmak. Aslında o da bir kaynak yaratmasında da bu sosyal etki yönetiminde yardımcı oluyor. Bu etki yöneten kurumlar hesap verebilir de oluyorlar. Yani yaptığın çalışmaların sonucunda ne oluyor? Daha net iletişimi sağlıyorlar. Ve tabii bence burada en önemli de tarafı böyle kurumların bir öğrenmek ve iyileştirmek için bir eğilimi var yani. Bu yaptığın işleri yani bir gülden afla kalmamak, hep daha iyi etkileri yaratmak, daha fazla paydaşlar üzerine etki yaratmak böyle bir yaklaşım da oluyor. Ve bu kısa giriş yaptıktan sonra hem konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum, hem aslında ilk sorularına cevap vermeye davet etmek istiyorum. Bu sosyal etki yönetimi kurumunuz nasıl tanıştı? Hangi motivasyonla bu çalışmalar başladı? Ve ilk olarak Gizem'e söz vereceğim. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi. Merhaba, teşekkürler Agatha. Herkese merhaba. Önceki davetin için de teşekkür ederiz. Ben böyle çok kısa Kuluçka ne yapıyor ondan bahsedeceğim. Sonra senin ilk sorunu yanıtlamaya çalışacağım. Aslında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, üniversitedeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, bir araştırma merkezi olan Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin akademik olarak da sahadaki tecrübesiyle ve çalışmalarıyla beraber 2014 yılında kurulmuş tam bir hak temelli sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir kuluçka faaliyeti gösteren bir merkez adından da anlayabileceğiniz gibi. Bizim amacımız hak temelli sivil toplum örgütlerinin kapasite gelişimini desteklemek. Yani örgütsel gelişimlerini aslında desteklemek. Bir anlamda yani kapasite gelişimi çok geniş bir kelime. Tabii ki belki de burada özellikle biz kendi tecrübemizden ve kendi çalışmalarımızdan yola çıkarak ne anlıyoruz onu söylemek önemli olabilir. Burada bir sonraki slayta geçebilirsek hem dinleyenler aynı zamanda biraz görsel olarak da hakim olabilirler. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi dediğim gibi hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerine gönüllerle işbirliği, kaynak geliştirme, iletişim, ağ kurma, yapı, proje tasarlama ve yazma konusunda desteklemeye çalışıyor. Esas amacı bizim önceliğimiz daha küçük diyebileceğimiz, yani sadece bütçe anlamında demiyorum, yeni kurulan, kurmaya çalışan, illa güzel bir kişiliği de olması gerekmiyor. Dernek olabilir, vakıf olabilir, kooperatif olabilir ama aynı zamanda güzel kişi olmayan bir sivil inisiyatif, sivil girişim de olabilir. Önemli olan bir grup insanın bir araya gelip bir sosyal sorunla ilgili, kendileri sahip oldukları veya dert edindikleri bir sosyal sorunla ilgili bir çözüm ararken inisiyatif aldıkları alanlarda onlara bütün bu yolculuk boyunca aslında eşlik edip onları desteklemeye çalışmak. Bu 6 başlık altında ama temel haliyle destekliyoruz. Peki derseniz ki yani bunu nasıl yapıyorsunuz diye. Bizim böyle kuluçka dönemi dediğimiz bir şey var. Onu hani burada uzun uzun anlatmayayım. Ama eğer bakmak isterseniz Sosyal Kuluçka'nın sayfasından da görebilirsiniz. Aslında bu bahsedilen kapasite gelişim alanlarına göre bir uzun çalışmalar sonunda bir tanesini önceliklendiriyoruz. O önceliklendirdiğimiz konuyla ilgili yine sivil alanda tecrübeli bir kişiyle beraber bir araya gelip o konuda birebir çalışma süreçlerini oluşturuyoruz. Biz buna mentor desteği diyoruz. Diğeri belki daha aşina olduğumuz bütün bu alanlarda yine çeşitli eğitim atölyeler düzenliyoruz. Bu sadece kuluçka döneme dahil olan sivil toplum örgütlerine değil, aslında birçok sivil toplum örgütüne her zaman açık. Kuluçkanın belki en temel vurgulayabileceğimiz özelliklerinden bir tanesi eğitim atölyelerinin hem ücretsiz hem herkese sürekli açık olmasıyla ilgili. Bütün bu destek mekanizmaların. Diğeri danışmanlık, özellikle spesifik bir konuda bir sorunuz varsa bu araştırma merkezinin kapsamında da olabilir, okulda da olabilir ya da bizim irtibatta olduğumuz sivil alandan kişilerle de olabilir. Bu bazen sivil toplum örgütünün başka bir sivil toplum örgütüyle tanışmada olabilir. O konuda onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İnsan Hakları Merkezi ile yürüttüğümüz bir pro bono hukuk desteği var. Sivil toplum örgütlerinin herhangi bir hukuki problemleri varsa yine onları bir araya getirip bu konuda beraber çalışmalarını desteklemeye çalışıyoruz. Bir en son ofis desteği diye bir şey diyoruz. Aslında bizim okul içinde bir yine açık alan bir ofisimiz var. Ama pandemi nedeniyle maalesef şu an bir yıldır ofisi kullanamıyoruz. Ama normal şartlarda yani herhangi bir salgın olmadığı şartlarda aslında orayı yine sivil toplum örgütleri bir ofis alanı, eğitim, kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek için ya da çalışmak için her zaman kullanabiliyorlar. Teşekkür ederim. Bir de soruyla ilgili şöyle cevap vereyim. Aslında
Sosyal etki STÇM'nin kısa adıyla, yani Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin gündeminde olan bir şeydi. Yani Kuluçka'da onun bir parçası olduğu için oradan gelen bir geleneği var. Ama biz en başta, yani Kuluçka ilk kurulduğunda, çünkü orada bir fikirle ortaya çıkıyorsunuz. Yani yeni kurulan sivil toplum örgütlerinin, daha grassroots denilen, hak temel çalışan sivil toplum örgütlerinin belli konularda desteğe ihtiyacı var diye sahadaki aslında bir ihtiyacı görerek ortaya çıkıyor Kuluçka. Ve orada bir sosyal etki çalışması yapılıyor. Ama biz bunu sürekli bir hale getiremedik farklı açılardan. Ve aslında her Kuluçka dönemini, yani bu paketlenmiş desteklerin olduğu dönemleri bir proje kapsamında yapıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Her yaptığımız projede bunu daha sabit bir şekilde tutmaya ve aslında o proje bütçelerine dahil etmeye, aynı zamanda beraber çalıştığımız paydaşlarla ilgili, bazen fon verenlerle olabiliyor, bazen yerel yönetimlerle ilgili olabiliyor. Kiminle beraber çalışıyorsak aslında bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Diğer yandan siz tahmin edersiniz, Kuluçka'da çok fazla sivil toplum örgütüyle bir arada oluyoruz. Bu sadece bizim gündemimizi tutmamızla ilgili bir şey değil, aynı zamanda irtibatlı olduğumuz sivil toplum örgütleriyle de bu sosyal etki yönetmeni, aslında nasıl ölçülenebileceğiyle ilgili en azından gündemlerine girmesi için bir şeyler yapıyoruz. Atölyeler yapıyoruz. Motivasyonumuz şu, tabii ki bir fikirle ortaya çıkıyorsunuz. Bunu projeye dönüştürüyorsunuz, uygulamaya çalışıyorsunuz ama ilk başta yapmaya çalıştığımız şey bir karşılık buldu mu? Bulduysa ne kadar buldu? Neyi iyi yaptık? Neyi daha iyi yapabiliriz gibi sorularda her zaman dışarıdan bir gözle çalışmanın ve bütün bu süreci baştan bir uzmanla kurgulamanın ne kadar faydalı olduğunu diğer çalışmalarımızda da gördük. Bunu olabildiğince yaptığımız her faaliyete tekrar uygulamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gizem. Şimdi sözü Emre'ye vereceğim. Emre, biraz daha hayal gücü merkezi ve sizin sosyal etki yönetimi yolculuğu nasıl başladı konusunda deneyimlerinizi paylaşmanı rica edeceğim. Şöyle, herkese merhaba öncelikle. Benim için oldukça enteresan bir buluşma oldu. Özellikle sosyal etki deyince biz hayal gücü merkezi olarak, çünkü sosyal etkiyle ilk tanıştığımızda 2016 yılında İMECE ve sosyal etkimizin, değişim teorimizin ve bunu nasıl kurgulayacağımızla alakalı çalıştığımız kurumda 2020 KUSİP. O yüzden ben galiba bu noktada iki kurumun ortak oluşturduğu yapılardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Bu sürece bakış açımızı geliştirmesi bakımından. Hayal gücü merkezinin kısaca anlatmak gerekirse aslında bizim sosyal etkiye yaklaşımımızı da belirleyen şey bir taraftan bu. Bizler eğitimciler olarak sahada, yani bu benim Van'daki öğretmenlik hayatımda başlayan ve ardından da Türkiye'nin dört bir yanındaki başka öğretmenlerin çocuklarla ve daha sonra çocukların da katılımıyla hep birlikte kurduğumuz bir yapı aslında hayal gücü merkezi. Hatta geçtiğimiz haftalarda da ilk genel kurulumuzu yapabildik. Normalde geçen yıl kurulmuştuk ama pandemiden dolayı yeni yapabildik. Hatta orası da çok enteresan. Yaklaşık 60 kişi falan varız. Artı 18-17 kişiyi bulmakta zorlandık. Herkes çocuk çünkü. Çok eğlenceli bir şeydi. Sonra neyse haber verdik, insanlara geldiler falan ama. O yüzden aslında buradan şeye bağlamak istiyorum. Yani hayal gücü merkezi etkinin nasıl olması gerektiğine kadar da aslında o etkisinin odağına koyduğu çocuklarla çalışıyor. Biz çocuklar için değil, yalnızca çocuklar için değil, çocuklarla birlikte çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hatta işte bir zamanlar benim öğrencim olan Yolu Hayal Gücü Merkezi'nden geçen çocuklardan bir tanesi şu an derneğimizin genel sekreteri oldu 18 yaşını geçtiği için. Ve çocukların adayı göstermesiyle, orası da çok güzel. Ve nihayetinde bugün yaptığımız en önemli işlerden biri de aslında biz şeyi biliyoruz, yani meraklar ve beceriler bu topraklarda bir zamanlar uygarlıklar doğurdu. Ama ne zaman ki çocuklar merak ettiklerini göz ardı etmeye başladı ya da biz onları ettirmeye başladık okullarda, ne zaman ki becerilerini kaybettiler ve ne zaman ki bunların tamamı eğitim sistemi tarafından yok görüldü, o zaman dünya değişmeye başladı ve Türkiye için de böyle. Biz de bu yüzden aslında merak ve beceri odağında topluluklar, öğrenme toplulukları, deneyimler, farklı kurumlarla deneyimler tasarlıyoruz ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı'yla, farklı kurumlarla, kamusal kurumlarla işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kimi zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent meydanları çocuk odaklı nasıl tasarlanır oluyor. Kimi zaman işte EBA'da eğitim veren 220 öğretmenin, 6 milyon çocuğa ulaşan bu öğretmenlerin merak ve becerileri keşfetmek için nasıl içerikler üretmesine yol göstermek anlamında birlikte yaptığımız çalışmalar oluyor bakanlıkla.
Kimi zaman da çocuktan çocuğa yapılan atölyeler, akademiler oluyor. En son yaptığımız işlerden bir tanesi de o noktada oydu. Ve bütün bunlarda aslında tamamında yine şeyi söyleyebilirim. Yani değişim teorileri yazılıyor başta. Yani bütün projeleri yapmadan önceden neyi nasıl yapmamız gerektiğini bu noktada gerçekten hem KUSİF'e hem İMC'yi daha doğrusu ilk önce bizim bu noktadaki yolculuğumuzu başlattığı için KUSİF'in de bu yolculukta bu tasarım sürecini anlamamızı sağladığı için minnettarım. Hayal Gücü Merkezi böyle. Çocukların ve yetişkinlerin birlikte kurduğu bir sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişim. Teşekkür ederim Emre. Şimdi sözü Ercan Bey'e vereceğim. Bir sivil toplum alanında çalışan bir bilgi kuluçka merkezinden ve bir sosyal girişimden sonra bir özel sektörü de bu örnekler arasında görmek bizi de çok mutlu ediyor. Buyurun Ercan Bey. Merhaba, çok teşekkür ederim. Platformda söz hakkı verildiği için de ayrıca. Şimdi ben esasında birazcık böyle madencilik sektörüyle ilgili genel kanaatlerimizi, algımızı hepimiz aynı toplumda yaşadığımız için biliyoruz. Dolayısıyla negatif etkilerle birlikte anılan bir sektör. Bunun farkında olarak ve hiçbir surette ne kadar iyi bir iş yapıyoruz duygusuna kapılmadan sadece farklı da yapılabilir mi? Daha sorumlu iş yapılabilir mi? Madencilik yapılabilir mi? Etkilerin farkına varılarak, etkiler tespit edilerek ve bu etkilerin ölçülerek ve yönetilmesi yoluyla pozitif bir istikamete gidilmesi yönünde neler yapılabilir? Buna örnek vermek için kısa bir sunum yapacağım. İzninizle Agatha bir sonraki şeye geçebilirsek çok sevinirim. Kısaca bir Çayeli-Bakır işletmelerini size tanıtmak istiyorum. Rize'nin Çayeli ilçesinde bir vadide gördüğünüz gibi gayet yemyeşil doğanın ve bir dere yatağının tam kenarında ayak izi olarak, yani footprint, ayak izi ya da yüzeydeki görünürlüğü bakımından bir maden şirketi, ortalama maden şirketi standartına baktığımızda oldukça sınırlı. Yerleşim yerinin, şu an 3 tane yerleşim yerinin tam ortasında. Dolayısıyla toplumla gayet iç içeyiz, çok yakınız. Yani karşıdaki derenin karşısından karşıya bir topu atsa sağımıza düşecek kadar yakınız ve her gün birlikte o insanlarla yaşıyoruz. Bir sonraki slide lütfen. Çayeli-Bakır, bakır ve çinko konsantresi üretiyor. Sadece bir slaytla bir fikir edilmesi bakımından nasıl bir işletme diye. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla kuruldu. Daha sonra özelleştirildi. First Quantum Minerals tarafından işletiliyor. 400 milyon dolar civarında bir yatırım yapılarak kuruldu. Çok tabii maden firmaları direkt satış yaptığımız, piyasaya sattığımız bir ürün olmadığı için bir marka görünürlük gibi bir kaygımız da yok ama kurumlar vergisi sıralamasında son 10 yılda genellikle ilk 50 içerisinde bulunan ülke ekonomisine ve yerel ekonomiye katkı bakımından da bir hacmi belli ölçüde olan bir firma. Türkiye'de toplam üretilen bakırın yıllara bağlı olarak %20 ile %30 arasında bir miktarı üreten bir firma. Yerel istihdama, yerel satın almaya, üretilen değerin yörede kalması yönünde özel bir çabamız var. Son derece yüksek teknoloji kullanılıyor. Sağdaki görselde gördüğünüz bir cevher kütlesi yaklaşık 600 metre derinlikte. Dolayısıyla bizim operasyonlarımız genellikle yerin altında oluyor. O nedenle yüzeyde herhangi bir ayak izi etkisi fazla olmuyor. Bir sonraki şeyden bahsediyordum. Yani olabildiğince yüksek teknoloji kullanıyoruz ve yer altında minimum sayıda insan tutuyoruz ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve çevre standartları konusunda özenli hareket etmeye çalışıyor Çayeli-Bakır. Şimdi peki sosyal etki yönetimi konusu 1992 yılında operasyonlar başladı ama başlar başlamaz da bu konuda bir farkındalık olduğunu söyleyemeyiz. Yani iş sağlığı güvenliği ile çevre konusunda yüksek bir farkındalık olmakla birlikte sosyal etki bakımından epeyce geriden 2009 civarında 2010'a doğru bu konuda ne durumdayız, bizim ne etkimiz var onu anlayalım. Bu etkileri azaltmak ve minimize etmek, mümkünse etki ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? Bu konularda 2009'dan başlamak üzere çeşitli hem danışmanlıklar aldık hem saha araştırmaları yaptık, durum tespiti yaptık, odak görüşmeler, toplumla, paydaşlarla bizden etkilenen ya da bizi etkileyen pozitif ya da negatif yönde durum tespitleri yaparak onlara uygun şekilde etkilerimizi
hem anlamak hem de bize olan etkileri neler olduğunu tespit etmeye çalıştık. Sistematik bir şekilde gitmeye çalıştık. Ve nihayette çok mutlu olduğumuz şekilde KUSİF'ten de bu konuda bir destek aldık. Sağ olun, yani hakikaten büyük bir destek alıyoruz. Biraz daha sofistike bir etki yönetim sürecini öğrenmiş oluyoruz. Şu an halihazırda uygulamaya başlamış durumdayız. Eminim onların olumlu sonuçlarını yakında görme imkanımız olacak. Hangi motivasyonla biz etkileri yönetiyoruz? Bir kere yani çok böyle süslü şeyler söylemek ya da samimi olmayan bir izahatta bulunmak istemiyorum. Öncelikle firma kendi itibarının reputasyonuna zarar gelmeyecek bir durum içerisinde olmak istiyor. Yani çevreye deşarj yapan, insanlara, çevredeki topluma saygısızlık yapan ya da çalışanlarının iş güvenliğine özen göstermeyen bir firma imajı olsun istemiyor ve başından itibaren de önemli ölçüde buna dikkat etmeye çalışıyor. Bir, kendi itibarını korumak ama bunu yaparken aynı zamanda paydaşlarla pozitif bir ilişki kurarak sadece yüzeyde değil, aynı zamanda samimi ve onların hayatına dokunacak, onlarla işbirliği içerisinde bir etki yönetim sürecini yürütmeye çalışıyoruz. Son tahlilde burada da yine firmanın sosyal risklerini yönetecek şekilde devam ediyoruz. Bu hızlı geçebiliriz. O yürüttüğümüz çalıştaylar, toplumla ilişkiler çok yoğun. Sürekli temas halindeyiz. Bir ekibimiz var, dış ilişkiler ekibimiz. Sürekli bu temaslarla nasıl, hangi çalışmalar yapmamız gerektiğini katılımcı bir metodla yürütmeye çalışıyoruz. Sadece örnek olsun diye 2 tane örneği ben paylaşmak istiyorum. Bir, negatif etkilerimizi tespit edip onları gidermek. Yani 2012 yılından bu yana önemli ölçüde ve daha az kritik şikayetlere doğru azalma. Çünkü maden firması size etkiniz var, bunu inkar edemeyiz. Bu etkileri, yani bazılarını mesela bu 100 taneden birisi için harcanan gidermek için gidermek için yapılan yatırımın bir projenin bedeli yaklaşık 20 milyon dolar. Bazıları daha kolay çözülüyor. Dolayısıyla bu işin bir tarafı. Bir de negatifi azaltalım ama bir taraftan da pozitif etkiyi de arttıralım. Bu da uyguladığımız sosyal projelerden sadece birisinden bir örnek. Arıcılığı geliştirme projesi. O da oradaki değişimi pozitif yönde sosyal ve ekonomik açıdan hem arı kolonisi bakımından hem de üretilen ürün bakımından önemli değişiklikler oluyor. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Ben de teşekkür ederim. Son olarak bu oturuma katılan bir sosyal etki değerlendirme uzmanı da var. Duygu Güner. Duygu, çok kısaca kendini tanıtabilir misiniz? Sonra sorulara geçeceğiz. Tabii. Beni görüyorlar bence Agata. Slide kaldırabilirsin. Kendime bakarak tanıtmak sıkıntı soktu beni. Merhaba, ben uzun bir süre KUSİF'le birlikte çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Şimdi uzaktan çalışıyorum. Hem KUSİF'e destek oluyorum hem de sosyal etki ölçümleme çalışmalarında uzman desteği olarak birçok projede yer alıyorum. Alanda, sahada farklı deneyimler kazanıyorum. Burada Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi'nin de son dönemki değerlendirme çalışmasını yönettim. Konuştukça şimdi belki biraz engellerden ve hani zorluklardan veya yol üzerinde bu çalışmalar sırasında nelerle karşılaştıklarından bahsedecek diğer katılımcılar. Ben de orada aklıma gelen, uyuşan deneyimlerimi aktarmak isterim. Buyurun, sözü tekrar size veriyorum. Çok kısaca hepinizden, yani bu sosyal etki yönetimi birazcık bahsettiniz ama tam olarak, yani kurum olarak ne yaptınız yani sosyal etki ölçümlemek için? Yani bu strateji ile başlayan bir süreç mi? Birazcık ondan, uyguladığınız mekanizmalardan bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim. Gizem, sözü sana veriyorum. Peki, teşekkürler. Aslında belki ben burada biraz yaklaşımdan bahsedebilirim. Biz böyle belirli spesifik kuluçka dönemlerine tematik olarak bazı çalışma alanları değişse de genel bir destek mekanizması halinde devam ediyoruz. Duygu da bahsetti. Özellikle bu son dönemde biraz pandeminin getirdiği online'a geçme hali hepimizin bir kaotik bir süreçti. Ama aslında bir örnek üzerine ilerlemek daha doğru olur ve hani yakın bir örnek diye de onun üzerinden gitmek bana yakın geldi. Aslında ne yapıyoruz? Mesela biz oturup tekrar şeyi düşündük. Yani değişim teorisi ne değişiyor, ne yaptık, ne kadar zaman geçmişti en son üzerine konuşalı. Yani aslında burada bence kritik olan şey herhangi bir faaliyet veya olay, bir eğitim, atölyeden öte bu işi neden yaptığımızda hep göz önünde ve kendi gündemimizde tutup ona göre bir şeyleri tekrar planlayabilmek. Bence yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu pandemi mesela çok keskin ve çok beklenmedik bir ayrım olduğu için bizi tekrar masanın başına oturtup Duygu'yla
Değişim teorisini tekrar konuşalım. Bunu hem zaten biraz zaman geçmişti, üzerine konuşmamız iyiydi. Hem de aslında bu online koşullar, mesela bizim için aslında farklı farklı projeler yapıyorduk İstanbul dışında da, ama okuldaki merkezimiz İstanbul'da olduğu için genelde İstanbul'daki sivil toplum örgütleriyle çalışıyorduk. Bu bize farklı sivil toplum örgütlerine ulaşma konusunda bir alan açtı pandemi. Öyle olunca bu sefer üzerine çalıştığımız paradigmalar da değişiyor. Ben en temel şeyin aslında bu yaklaşıma sahip olmak ve o faaliyetten, herhangi bir odaktan, eylemden öte o yaklaşımı korumak olduğunu düşünüyorum. Ve o değişen süreçte sadece beraber çalıştığımız izleme değerlendirme uzmanıyla başında sonunda o süreci kurgulamanın ötesinde sürekli irtibatta olup, çünkü biliyorsunuz o uygulama sürecinde de bir sürü şey değişiyor. Yani başında değişti diye geri kalan süreç sabit kalmıyor. O bütün o aktif süreçte de, o akut dönemde de o değerlendirme uzmanıyla beraber ne değişti, ne yapabiliriz, tekrar üzerine konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Gizem. Emre? Ben de şeyi söyleyebilirim. Yani biz baştan aşağı özellikle KUSİF'le birlikte gerçekleştirdiğimiz o eğitimden sonra bütün var olan programlar ve projelere biz stratejik olarak, bütüncül olarak yaptığımız bir hayal gücü merkezi için zaten bir değişim teorisi ve sosyal etki sorularımız vardı. Ama tam da Gizem'in de söylediği gibi bir taraftan bunun yaklaşım olarak her çalışmanın içine koymaya karar verdik. Ve bugün ister bakanlıklar ya da kamusal kurumlarla yapacağımız çalışmalar olsun, ister bir kurumsal markanın bize gelip bizden istediği sosyal sorumluluk projesi ya da her ne olursa olsun adı, yani yapılacak bir küçük atölye dahi, bunların tamamında yaratmak istedikleri etkiyi ve değiştirmek istedikleri şeyi sorarak başlıyoruz aslında şu an. Ve bu yüzden kendi hazır programlarımız bile, mesela Çocuktan Çocuğa Akademi projesi bizim, Hayal Gücü Merkezi'nin başka markalarla ortaklaşa çalışabildiği bir proje. Bunu yaparken mesela artık bize bu noktada teklif geldiğinde öncelikle onların yaratmak istediği değişimin bizim de yaratmak istediğimiz değişimle ne kadar uyuştuğuna da bakıyoruz. Ve nihayetinde biz birazcık da şanslıyız aslında. Çünkü Hayal Gücü Derneği'nin çekirdek ekibinde 2 tane çok güzel gönüllü var. Muhammed ve Can. Onlar bize bizim yaptığımız çalışmalara ciddi destek veriyorlar. Her ikisine de buradan da selam göndermek istiyorum. Onların destekleriyle de aslında bütün o şeyi aynı zamanda çocuklara da aktarıyoruz. Yani çocuklar, yaptığınız çalışmaların içerisinde neden bunları kullanmalıyız? Çünkü yaptığımız bütün çalışmaları oradan gelen sonuçlara göre revize etmenin, yani bilimsel ve doğru yolunu bulmuş olduk aslında. Bu çok kıymetli. Teşekkür ederim. Bahsedebilirim. Teşekkür ederim. Bu da bu paydaşların, değil mi? Yani çocukların ana paydaş olarak, yani onların da bu sürece dahil etmeniz önemli. Ercan Bey? Ben ilk oturumda sözü de uzattığım için, aslında çoğunu da söylediğim için çok kısa yanıt vereyim. Bizim bir kere başlangıçta bahsettiğim o mekanizmalar olarak bahsedecek olursak neler yaptığımız konusunda durum tespiti, ihtiyaçlar, beklentiler nelerdir? Onları SEAD, Socioeconomic Assessment, Socioeconomic Değerlendirme Aracı diye bir mekanizmayı kullanarak uygulamaya koyduk. Diğer önemli şey, paydaş ilişkileri için çeşitli platformlar oluşturduk. Karar veren kişi, yani paternalist bir şekilde doğrusu budur, şöyle yapalım, kalkınmanız için bu gerekir, değişim için bu gerekirdir yaklaşımından ziyade istişareye dayalı bir mekanizma kurduk ve bizim sosyal fonlarımızın nerede, hangi alanlara yatırımların yapılması gerektiği konusunda paydaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler, kamu kurumlarının bulunduğu bir komite sabit ve biz birlikte karar aldığımız istişare mekanizmalarıyla bu süreçleri yönetiyoruz. Ve son olarak da KUSİF'in özellikle son kadınlara yönelik istihdam geliştirme projelerimizdeki etkilerimizi yönetmek bakımından aldığımız katkı çerçevesinde özellikle mevcut durumu tespit etmek için bir araştırma yaptık. Beklenti nedir, mevcut durum nedir, hangi istikamete gitmek istiyor kadınlar? Bunlarla ilgili olarak durumu tespit ettikten sonra şimdi biraz daha eskiden belirsiz ve tahmin üzerinden gittiğimiz konuları şu an daha bilinçli olarak, farkında olarak yürütmeye devam ediyoruz ama destek almaya da devam ediyoruz. Umarım desteğimiz aynı şekilde devam eder. Teşekkür ederim. İkinci soruya geçeceğim. Belki orada da Duygu'nun sözü alacağım. Yani bu sosyal etki yönetimi çalışmaların yaparken yani ne tür engeller karşınıza çıktı? Yani bu süreçte böyle zorladığınız noktalar nelerdi? Kim başlamak istiyor? Bu defa belki Ercan Bey'le başlayayım. Tabii, memnuniyetle. Şimdi bizim hem kendi etkilerimizi azaltmak ya da ortadan kaldırmak hem de pozitif etkiyi ölçerek ilerleme konusunda bu yola girdiğimizde
çok sürpriz bir direnç gördük. O direnç dışarıdan değildi, firma içerisinden. Alışkanlıklar, ya dışarıyla işte niye bu kadar fon tahsil ediyoruz, niye ekipler kuruyoruz, niye bu kadar sosyal fonlar harcıyoruz, biz işimizi ne güzel yapıyoruz. Halbuki yani artık günümüzde çevreyle, toplumla, fiziksel ya da toplumsal çevreyle ilişkilerinizi doğru yönetmeden ilerlemeniz mümkün değil. O çok geride kaldı. Yani eskiden eğer bir etiniz varsa bunu gidermek istiyorsanız toplumdan bir direnç varsa jandarmayı çağırırsınız, yolu açar ne yapar. Ama artık öyle değil. Yani her birey sosyal medya şeyinde çok güçlü. Dolayısıyla bizim firma içerisinde kendi iş arkadaşlarımızı ikna etmemiz, bu konulara fon tahsis etmemiz çok zor oldu. En büyük zorluk yıllarca aldı gerçekten. Yani ben doğrusu o kadar bir direnç olacağını beklemezdim. İkincisi, paydaşlarla bir ilişki kurma ve bir ortak ne diyelim onların da istifade edebileceği çalışmalar yapmaya başladığımızda onlar da başlangıçtan ne oluyor yani neden böyle bir bizi daha fazla dinlemeye, daha fazla ortak iş yapmaya, bu işin altında bir durum mu var? Bunu benimsemeleri ve anlamaları ve hakikaten de böyle bir aldım verdim ilişkisi olmadığını, gerçekten bir bağ ve güven ilişkisi geliştirmek olduğunu anlamak ve izah edebilmek zaman aldı. Çünkü güven kolay tesis edilmiyor. O bayağı zaman almıştı. Ve diğeri de bu konularda yetkin ve nitelikli iş arkadaşlarının sosyal etkiyi yürütecek, yönetecek iş arkadaşları ile çalışmak ve doğru kişileri bulmak zor oldu. Çünkü hakikaten biraz da yeni bir süreçler. Bu üçünü en büyük zorluklar olarak ifade edebilirim. Teşekkür ederim. Emre? Bizim yani konusunda hani içeride ekip konusunda böyle bir yani dirençle karşılaşmadık ama dışarıda biz de büyük bir dirençle karşılaştık. Nedeni şu, genel olarak çalışmak istediğimiz kurumlar ya da çalıştığımız kurumların zaten böyle bir sistematik bir şekilde değişim yaratmak istediğimizde ilk istedikleri şey genelde biliyorsunuz özellikle markalarla ya da kurumlarla çalıştığımız zaman kaç kişiye ulaşacağı oluyor. Yani derinlemesine değil, yüzeysel olarak kaç kişiyle çalışacağımızla ilgileniyorlar. O noktada epey zorlandık. Daha sonradan tabii de büyük bir sorun. Yani Türkiye'de bununla ilgili yeteri kadar örnek olmaması ve aynı şekilde yeteri kadar kaynak olmaması, yani referans noktalarının yeteri kadar olmaması. Ama sonuç itibariyle bundan 12-13 sene önce sosyal girişimcilik de yoktu. Bir şekilde biz bunu bilmiyorduk, haberdar değildik. Hatta benim sosyal girişimcilik yolculuğumda da Buğra Çelik'in çok önemli bir şeyi vardır. Yani bana sosyal girişimci olduğumu söylediğimde ben hem sosyal hem de girişimciyim ama sosyal girişimci ne demek onu anlamadım demiştim ilk söylediğimde. Şu anda da sosyal etki birçok insan için aslında bu kadar karışık bir kavram. Bu noktada belki daha fazla anlatabilmek ve bundan yola çıkarak yapılan işlerin gerçekten etki yaratabileceğini ve değişim yaratabileceğini anlatmakta fayda var. Ama dediğim gibi biz ekipten ziyade biraz daha dış dünyada bunun zorluklarını yaşadık. Ekibimiz çok hızlı adapte oldu aslında buradaki yaklaşıma. Teşekkür ederim. Gizem? Yani bizim özellikle Kuluçka'nın çalışma alanı diğer iki örnekten biraz daha farklı. Bence şu açıdan da önemli. Akşamdan sabah özellikle sosyal alanlarda çalışırken akşamdan sabah zaten bir etkiyi ölçmemiz her zaman çok mümkün değil. O yüzden düzenli olarak yaptığımız çalışmaları takip etmek esas o değişimin neye dönüşüp dönüşmediğini görmemizi sağlıyor. Bizim için bence o açıdan da önemli. Kaldı ki eğer engelden bahsedeceksek ben daha yeni bunu daha aşina olduğumuzu düşünüyorum ama sanki sosyal etkiyle ilgili şöyle bir algı vardı. Bizim de daha çok dışarıdaki karşılaştığımız bir engelden bahsedebilirim. Sanki hani sosyal etki işte fırsat olursa, zaman olursa, imkan olursa yapılabilirmiş gibi. Yani aslında o yaptığımız çalışmanın ana faaliyetlerinin, ana mekanizmalarından, ana dişlerinden biri değilmiş gibi bir algı vardı. Bunun biraz kırıldığını düşünüyorum. Ama en büyük karşılaştığımız belki engellerden bir tanesi sosyal etkinin yapılabilecek, bundan sonra gidilebilecek yolla ilgili ve aslında kafamızdaki ve planladığımız şeylerle uyumlu olup olmadığını yaptığımız, yani ölçümlemek ne kadar önemli olduğu ve yine sosyal etkinin bütün bu çalışmaların, bu araştırmada yaptığınız, projede yaptığınız, farklı eğitim çalışmaları da yaptığınız, bütün bunların ana mekanizmalarından biri olduğunu anlatabilmek. Ama bu konuda son zamanlarda daha fazla yol aldığımızı düşünüyorum. Artık çeşitli alanlarda fon verenler de bunun etkisini görüyorlar. Teşekkür ederim. Duygu? Bir ufak ekleme yapmak istiyorum. Kendi deneyimlerimle düşünüp de karşılaştırdığım zaman neler yaşadım, neler benim için zordu diye.
sosyal etki ölçerken ne olduğunu doğru anlamaya çalışırken benim için en zorlu şey şu oluyor. Bazen başlamış projelere, yani genelde bitmiş projeleri ölçmek zor ama başlamış projeler de az değil. Neden? Çünkü planlanırken ve tasarlanırken çok sosyal etki odaklı düşünülmeden tasarlanmış oluyor. Belirlenen hedefler ya da belirlenen göstergeler çok doğru olmuyor. Ya da var olan projeyle kurumun çalıştığı amaç, hedef uyuşmuyor. Yani o yüzden tekrardan metinlere dönüp, yapılan işlere geri dönüp doğru göstergeleri belirlemek gerekiyor. Bu hem etkiyi ölçen, eğer dışarıdan bağımsız bir çalışan için gayet zor oluyor. Hedefleri yeniden belirlemek zorunda oluyoruz ve o projenin tasarlanma sürecinde olmamasına rağmen. O yüzden hani sosyal etkiyi yönetmeye en büyük olabilecek katkılardan bir tanesi de en başında planlarken, tasarlarken o gözle, o bilgiyle, o yaklaşımla tasarlanırsa hani şimdi de buraya gösterge yazmamız lazım. Ne yazalım? İşte katılımcı sayısı yazalım demeden katılımcı sayısının değişimi göstermediğini bilerek biraz daha zor ama sonrasında çok daha kolay bir etkiyi anlama, ölçme, değerlendirme süreci geçirecek. Ve kiminle çalışırlarsa çalışsın kurumlar, kendileri de olabilir. İlla biriyle dışarıdan çalışmaya gerek yok. En başından beri bunu planlama süreçlerine dahil etmeleri hani her taraf için çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir zorluk ve çözüm sunmaya çalışayım. Teşekkür ederim Duygu. Vaktimiz sonuna geldik. Chatten görebiliyorum. Sizden son soru olarak şöyle bir şey rica edeceğim. Bir cümlede bu sosyal etki yönetimi süreci kurumunuza ne tür katkı sağladı? Özetleyerek bitirelim. Gizem? Duygu'nun son söylediğine hareketle ben bizi uyanık tuttuğunu düşünüyorum. Hepimiz ne olursa olsun bazı şeyleri farkında olmadan, bazen ezberden, bazen daha alıştığımız yollardan gidiyor. Yaptığımız işle aramıza bazen mesafe koymak, tekrar düşünmek her zaman sosyal etki sayesinde daha mümkün gibi geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gizem. Emre? Valla bence gücümüzü arttırıyor. Hem inancımızı hem gücümüzü arttırıyor. Teşekkür ederim. Ercan Bey? Bizim bakımızdan da en önemli getirisi biz ve paydaşlarımız arasında anlayış birliği, daha sağlıklı bir iletişim ve diyalog imkanı sağladı ve işimizi sorumlu bir şekilde yapma duygusunu getirdi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hepinize. Buyurun Duygu. Ben de şöyle bir ekleme yapacağım. Yani etki ölçen taraf gözünden. Mesela Bilgi Kuluçka Merkezi, Sosyal Kuluçka Merkezi ile çalışma şeklimiz çok en başında yoğundu. Birlikte değişim teorisine çalışırken hani aslında yıllardır yaptıkları şeyi tekrardan bir revize ettik. Bazı şeyleri düzenlediler, ettiler. Orası onları biraz zorladım ama mesela ondan sonra doğru bir etki ölçümleme sürecine geçebildik. Bu da benim açımdan yani etki ölçümleme yapan kişi tarafından kolaylaştırıcı ve doğru bir yöntemle veri toplamama sağladı. Yani o ilişki güçlü olursa, karşı tarafta da o iletişimi güçlü tutarsak her iki taraf için de doğru bir veri toplama süreci, doğru bir analiz süreci ve etki yönetim süreci oluyor diye düşünüyorum. Benim de diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hepinize. Yani bence bu kısa zamanda çok önemli noktalara ve bu denemeleri paylaştık. Umarım bu durumu izleyenlerle. Çok teşekkür ederim tekrar.